İyi akşamlar, iyi geceler. Bir canlı yayına daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok beklettim mi? Aslında ben o saati keşke daha geç olarak yazsaydım. Aslında hemen girmeyecektim yayına. Şöyle bir bakayım kimler var, kimler yok yayında. Kimler var, kimler yok yayında. Evet, merak ediyorsunuz. Şöyle bir şey, önceden canlı yayına başlamadan önce fotoğraf çekebiliyordum. Bu sefer fotoğraf çekemiyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bakalım. Hoş bulduk. Ay sesim niye böyle çatallandı? Hımm. Bugün birazcık da, soru cevap gibi yapacağız. Ama yani önce ben anlatacağım, ondan sonra soru alabilirim. Today I will speak about astrology. Teşekkür ederim. Bu siyah değil, bu mürdüm rengi. Geçen provasını yaptığım çorap ve bu da aslında oldukça, pahalı bir markanın. Üye olanlarım detaylı olarak o videoyu gördü ve çorabın rengi siyah değil. Üzerimde böyle kahverengi gibi bir renk, çok kahve sevmem, 40 yılda bir giyerim. Bordo etek ve yine bordoya yakın mürdüm. İkisinin arasında bir, çorap ve bu dün aldığım ayakkabılar. Biraz kışkırtıcı olabilir, biraz ezen şeyler. Red velvet shoes? No, I don't have velvet shoes. 2.5 years ago, Korea. I don't have velvet shoes. Red. Hı. Duvardakiler benim yaptığım yağlı boya resimlerden. Yes, these paintings. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. Gözlüklerim. Yeni gözlük alacağım. Peki ne tür gözlük tavsiye edersiniz? Şöyle yansıma yapmayan bir gözlük alacağım. Bunda ışıklar, ring light'lar yapıyor. Benim bu gözlüğe başlayalı 6 ay oldu, 7 aya yaklaştı. Ya, şimdi cam alacaktım. Sordum o, gösterenlere, onu getirtmeleri gerekiyormuş ve pahalı bir camdı. Ben de dedim ki tekrar bir göz doktoruna gideyim. Bir de lens de arada takarım. Eee, şey, Göz doktoruna gideyim, göz numaram aynı mı bir kontrol ettireyim ve lens numarası alayım ve göz bebeği şeyini ölçüyorlarmış. O yüzden yani şimdi ben böyle yapıyorum. Elimde 3 tane gözlük var. Camlarının hepsini mi değiştiririm bir bakarım. O yüzden gideceğim ama bir tane bir marka vardı. Tom Ford'un siyah sade bir tane, daha şeyli bir, gözlük düşünüyorum açıkçası ayrıca. Kare ya da dikdörtgen. Ha, kare ya da dikdörtgen evlere neden daire diyoruz? Ya, işte, yani, ben gözlük camı da, yani, bana şey yapacaklardı, yine de pahalıydı. Dedim ki, yani, göz numaram değişmiş olur. Ben yine bir de göz doktoruna gideyim, ona göre yeni cam taktırayım. Hatta bir tane de şey alırım, yani,
Yeni bir gözlük de alabilirim marka. Kare ya da dikdörtgen evlere neden daire diyoruz? Şöyle bir şey diyeyim size, daire aslında şuna da geliyor, şu manaya da geliyor. Eee, eskiden, saraylarda falan, daire diye zaten geçiyormuş. Senin çevren de, hani, bir yuvarlaktır ya, bu daire, senin etrafın, senin çevren, senin kapladığın alan gibi bir manası var. Sanırım o yüzden daire diyorlar. Ay, yok, güneşe çıkınca kararan gözlüklerden istemiyorum. Yani. Yok, bende astigmat var ve gerçekten bende baş ağrısı yapıyordu. Şu ışıklar falan da rahatsız ediyor. O yüzden ya gözlük çok iyi geldi, çok rahatlattı beni. Ama lens de takarım arada. Yayınlarda bazen lens takarım. Değişik değişik gözlükler falan alırım. Öyle. Ama mesela ne ilginç, ne kadar makyaj yaptım, makyajım belli olmuyor. Evet, bugün birazcık sohbet gibi takılacağız. Şimdi şöyle bir plan da yapalım, konuşalım. Önümüzdeki hafta bugün 14 Şubat. Belki bir sürü kişi, bir sürü sevgililer falan, dışarı çıkacaklar, gezecekler. Ha, benim bir sevgilim yok. Yani, sevgilim olmadığı için üzülmüyorum, memnunum, bir sıkıntı yok. Yalnızım. Tamam, yani şöyle de diyeyim ama sevgilim olduğu zamanlarda da çok 14 Şubat'a denk gelmedi sanırım ama geldiği zamanlar da oldu. Hiçbir zaman ya 14 Şubat'ı kutladım mı? Düşünüyorum 20 yaşında falan kutladım yani 20, 23 falan. Bakayım üniversiteyi bitirmeden önce yani 2004 yılına kadar falan ben de kutluyordum. Çünkü o zaman zaten 14 Şubat pek bilinmiyordu. Sadece belli bir çevre biliyordu 14 Şubat'ı ve ben de daha düşünün 20'li yaşlardayım, 20'li yaşların başındayım. Ve tabii ki 14 Şubat kutlamak isterim çünkü moda değil, herkes kutlamıyor ki. Yani bir elinin parmakları kadar kutlayanlar var ama yine de ben kutlarken asla bir böyle sevgiliyi falan darlamazdım ama bana güzel hediye almasını isterdim. Çünkü ben hediyeleri severim. Ama son senelerde hiç ben 14 Şubat falan kutlamadım. Yani bunu söyleyeyim. Olsa da diyorum ya, olsa da öyle kutlamam. Hele 14 Şubat'ta dışarı çıkayım falan hiç demem. Bir de düşünün şimdi cumartesine denk gelecek her şey 3 misli, daha kalabalık falan. Yani hayır. Yani belki yurt dışında olsam bir şey falan olur mu dışarıyı merak ederdim. Belki. Ama 14 Şubat'ta değil ama 19 Şubat'ta bir Girit'e gidiyorum. Bir seyahat var, evet. Şimdi durum böyle. Ama 14 Şubat'ın benim için şöyle bir önemi var, bunu anlatayım. Ay çok güzel oldu saçlarım. Sizce de güzel oldu mu? Hı, nasıl? Bakayım şöyle yorumlarınıza. Çorabımın rengi çok koyu. İşte böyle ya. Evet, arkadaki resimleri kendimden yapıyorum. Hediyelerden bahsediyorduk bakın. Bir hediye kutusu. Acaba içinde ne var? Bu hediye kutusunu, şöyle diyeyim size, hak eden biri kazanacak ya da benden satın alacak gibi bir şey belki de ya da kazanacak. Beni ikna etmesi lazım bu kutu için. Bu kutuda da ne vardı? Çok ya koyu gri ya antrasit bir çorap vardı. Ben dün tüm gün buramda çizme giymiştim. Birkaç alışveriş yaptım. Bu ayakkabıları aldım, başka şeyler falan yaptım. Böyle çok ince bir çorap vardı. Bundan daha ince bir çorap vardı. Tüm gün ayağımdaydı. Çorap çok aşınmış, neredeyse kaçıyor, kaçtı. Ben de o çorabı bu kutuya attım. Üyelerime göstereceğim, imparator üyelerime. Çünkü bu çorabı edinebilecek, bu çoraba sahip olacak, eee kimselerden biri, o şanslı kimse, ilk kırmızıyla başlayacağız. Sonra diğer 2 kutum daha vardı. Bu şanslı kişi ya Patreon'dan olacak ya da YouTube İmparator'dan olacak. Bunu söyleyeyim. Çöpe atmadım tabii ki. Orada.
You want me to read the book? We were talking about we were talking about this books and about astrology. Evet. Yes. Şöyle, şimdi benim için 14 Şubat'ın şöyle bir önemi var. Kişisel bir mesele. Anlatayım. Ya, bunun 14 Şubat'la ilgisi yok. Tamamen, yaşadığım süreçle ilgisi var, eee, ve astrolojiyle ilgisi var. Birazcık da şöyle kendimi çekeyim bir yandan, değil mi, yayındayken? Ah, evet. Hazır mıyım? Hazırım galiba. Biraz da böyle geçeyim. Bu tarafa geçeyim, evet. Güzel oldu burası da. Burada durabilirim bir süre. Nasıl takılayım ya, gerçekten. Şimdi daha net gözüküyor. Bu sene benim için 14 Şubat'ın önemi tamamen Satürn Balık transitinin bitmesiyle ilgili. Ben, yükselen Başak Burcu'yum ve Güneş'im İkizler'de ve 2,5 senedir neler çektim. Gerçekten, tam karşıdan, yükselen Başak olduğum için karşıdan, Satürn transitini alıyordum. Bu süreç içinde mesela babam daha ağırlaştı, babamı kaybettim. Yani ilişkilerim hiç yürümedi, zaten yürümüyordu. Gerçi bu çok şey değil. Bunun bir sebebi de Neptün Balık transitiydi. Neyse ki Neptün Balık'tan da kurtuldum ve şimdi, Satürn de Koç'a geçiyor. Satürn Balık'tan çıkıyor ve o yüzden ben as bayrakları moduna geçiyorum. Bayram edeceğim herhâlde. Böyle bir durum var. Yani bana çok çektirdi, çok zorladı. Güneşime kare yapıyordu. Yükselenimin de tam karşısındaydı. Şimdi artık ben kurtuluyorum. Şu anda kimler mi, sıkıntıda olacak, kimler alarma geçsin söyleyeyim mi? Koç burcu olanlar, güneşi Koç olanlar, yükseleni Koç olanlar. Sonra güneşi ve yükselenin Koç olması dışında diğer öncü burçlar, Koç'un tam karşısında hangi burç var? Terazi burcu var. Terazi burçları da ayaklarını denk alsa hiç fena olmaz. Terazi burcu ve yükselen terazi burçları. Onun dışında kare açıyla yine sınanacak, burçlar da var. Bu da Yengeç ve Oğlak burçları. Yengeç yükselen, ya da güneşi Yengeç olanlar, Oğlak yükselen ya da güneşi Oğlak olanlar. Bunları da 2,5 sene çeşitli sınavlar bekliyor benden söylemesi. Ben sınavlarımı atlattım artık son 1 hafta. Yalnız söyleyeyim, şunu da uyarayım. Yani bu son 1 hafta dikkat ederseniz son 1 ayda çok fazla ölüm oldu. Yani ya da yaşlı insanlar, hasta insanlar, hatta bazen şaşırtıcı şekilde şaşırdığımız durumlar falan da oldu ama, biraz da böyle ölümü bekleyen kişilerde bir böyle hızlanma oldu. O bu hafta da devam edebilir. Çünkü, Satürn Balık'ta böyle bir etki de var. Balık yaşlıları, olgun insanları temsil eder. Bir tür inzivayı da temsil eder. Artık bunların yavaş yavaş kapanışı. Ama biz son senelerde biraz erkeklerden çekiyorduk. Bunlarla da ilgili durum var. Şimdi onlara da geleceğim.
No, they don't hurt my ankles. It is not black, it is burgundy. But it seems like black. It's burgundy. Yani şu bana karşı ay neler diyorlar ya. Ay evet. Şimdi size bakayım soru var mı? Ona göre şey yapacağım. Biraz okumaya geçeceğim. Şöyle bir şey, bugün yayından sonra kıdemli savaşçılara bir yayın yapacağım ve sonra da imparator üyelere yayın yapacağım. Özellikle imparator üyelerin astrolojik haritalarına bakabilirim. Yani yükselen burçlarına falan durumlar nasıl, kritik mi değil mi? Yani kıdemli savaşçılarda çok bu duruma gelebileceğimizi sanmıyorum. Evet. Neyse. Evet, bu bileklerimi çok da yormasın. Yavaş yavaş. Andromeda. Evet. Bugün size okuyacağım kitap ezoterik astroloji ile ilgili. Şimdi şeyler falan vardır. Ne üzerine? Satürn üzerine buradan okuyayım. Evet, Güneş sistemi diyor. Bakalım. Ben de böyle bir henüz geçtim. Renkler, simgeler. Niye bulamadım hala aradığımı? Ya da size elementlerle ilgili okuyacağım. Şöyle bir şey de söyleyeyim, uyarayım. Mart ayında Merkür retro yapacak. Eğer elektronikle ilgili işiniz varsa onu Şubat ayında halledin. Yani hatta şey bile diyebilirim, araba falan da alacaksanız bunu Şubat ayında halledin. Yani çünkü iletişime dair her şey. Bir de şimdi Merkür balıkta çok da iyi bir konumda değildir. Yani güzel bir romantizm verir, şairane durumlar, şiirsellik verir. Ama yani böyle çok şey yapmaz. Nasıl diyeyim size? Çok rahat değildir durumu, konumu. Bu kitap da böyle şey olarak yapmamış mı acaba? Evet, daha farklı şekilde yapmış. Güneş sistemi canlanma 129 olmadı, ben bunu okuyayım. Ya da 120, 113'ten başlayayım bakayım. Çünkü burada biraz daha farklı şekilde. Tamam, bunu okuyacağım. Gezegenler. Şöyle ben yaslanayım birazcık. Bu ayakkabılar da düşünce tam düşüyor.
Çok eski çağlardan beri gökyüzünü inceleyenler, Güneş ve Ay dışında gözle görülen ve sabit yıldızlara göre hareket halinde 5 cisim fark ettiler. Bunlara seyahat ettikleri için seyyare denildi. Ve yine tanımı ile gezgin oldukları için. Gezegin oldukları için. Yani gezegen ismi buradan geliyormuş. Seyyare, seyir halinde olan ya da gezegen. Güneş ve Ay ile birlikte bunların sayısı 7 idi. Şöyle bir şey yapacağım. Güneş Samanyolu galaksisinde yıldız kümesi Samanyolu. En az 200 milyar yıldız arasında basit bir yıldızdır. Uydu olarak etrafında 9 gezegen sabit yörüngelerle dönmektedir. Bunlar Güneş'e yakınlık sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Ay Dünya'nın uydusudur. Aynı şekilde birçok diğer gezegenin de ayları vardır. Samanyolu da evrende en az 2 trilyon galaksiden sadece biridir. Küre şeklinde olan evrenimizin de sonsuz sayıda evren baloncuklarından biri olduğu düşünülmektedir. Ne de olsa uzay sonsuzdur. Ayrıca zaman da sonsuzdur. Dünya, Güneş, Ay ve gezegenlerin çeşitli dildeki karşılıklarını yazmış kitap. Bakın size şeyi söyleyeceğim. Biz bunların hep Arapçalarını ve Yunancalarını duymuştuk. Söylüyorum mesela. Evet. Sanırım ben size şeyi de söyleyeyim. Dünya için Latince'de terra diyorlar. Grekçe'de geo, Arapça'da arz. İbranice'de aritz, Sanskritçe'de jagat. Ay için söylüyorum. Ay Latince'de luna, Grekçe'de mene, Arapça'da kamer, İbranice'de levana ve Sanskritçe'de chandra. Arda Chandrasana diye ay pozu vardır bir tane. Merkür gezegeni Latince Mercurius, Grekçe'de yani Yunanca Hermes, Arapça Utarit, İbranice Kokap, Sanskritçe Buda. Çok ilginç değil mi? Buda aslında hani şeydir, bildiğimiz hani Buda, bilge ve bilgiyle ilgili olduğu için Merkür. Venüs gezegeni Latince'de Venüs, Grekçe Paphi, Arapça Zühre, İbranice Noga, Sanskritçe Şukra. Venüs aşk ile ilgilidir ve parayla ilgilidir. Güneş. Güneş için Latince Sol, Grekçe Helios, Arapçada güneş Şems, İbranice'de Şemeş, Sanskritçe'de Surya. Surya Namaskar, güneşe selam. Surya ismini buradan şey yaparsınız. Ay'a selam da vardı. Chandra Namaskar'dı o zaman herhalde. Evet. Mars gezegeni, Mars savaş gezegenidir. Mars gezegeni Latince'de Mars, Grekçe'de Ares, zaten tanrısı var. Arapça'da Merih, İbranice Madim, Sanskritçe Mangala. Mangala, Mandalaydı o, Mangala. Mars için. Jüpiter, zaten Latinceden gelme, biz Latincelerini kullanıyoruz. Latince'de de Jüpiter. Grekçe için Zeus. Zaten Zeus da tanrı, Jüpiter en büyük gezegen olduğu için bunların yöneticisi Zeus, Jüpiter aynı isimde. Arapçada Jüpiter müşteri. Müşteri her zaman haklıdır.
İbranice Tzedek. Tzedek diye okunuyor ama Zedek, Zedek. Yani o t çok okunan bir kısım. Yani fazla okunmuyor. Zedek. Sanskritçe'de Brihaspati, Jüpiter. Latince Satürn, zaten Satürn. Grekçe'de Kronos, babaydı o, Zeus'un babası Satürn. Arapçada Zuhal, İbranice Şabbatay, Şabat günü buradan geliyor. Şabat günü bu arada nedir? Cumartesidir. Ve cumartesi gününü yöneten gezegen de Satürn'dür. Cumartesi aslında zorlu bir gündür. Yani cumartesi günleri böyle eğlenceye falan gidiyorlar ya, aslında hiç uygun bir gün değil. Bunun için en uygun gün cuma günü. Sanskritçe'de ise Satürn Şani. Ben size evet, şu kısmı da okuyacağım. Bakayım var mı? Nedir sorunuz? Mandel. Beni yakından görmek istiyorsunuz ha? Tamam, birazdan. Evrenlerin doğması, ölmesi ve yeniden doğmasının hayal edilemeyecek kadar uzun zaman birimleri içerisinde cereyan ettiğine dair hem kadim Hint metinleri hem de bilimsel tezler var. Bu durumda dünyamızın özel bir yer olduğunu düşünebilir miyiz? Bu sorunun cevabı belki yok ama evrenin muhteşem ve karmaşık bir düzeni ve bu düzenin her şeyin ahenk ve dengeyi sağlayan yasalara bağlı olduğu kesin. Geometri, Pisagor, geometri, astronomi, müzik, renkler ve madde, kısacası her şeyin sayılara dayalı mükemmel bir kozmik düzen içinde olduğunu, evrende her şeyin bir bütün oluşturduğunu öğretiyordu. Maalesef kendisinden yazılı bir metin kalmamıştır ama bu zaten bilgilerle kalmış durumda. Platon, Pisagoras'ın kurduğu akımın devamını getirdi. Ancak dünya merkezli bir sistem kurdu ve öğrencisi Aristo'nun detaylandırdığı bu model Orta Çağ'a kadar sürdü. 1543 yılında Kopernik ölümünden 2 ay önce Güneş merkezli sistemi kanıtlayan kitabını yayınladı. 1630 yılında Galileo yakın tarihte icat edilen teleskopla yaptığı gözlemlere dayanarak Kopernik'in tespitlerini kanıtlayan Diyalog kitabını çıkardı. Sonuçta yaşamın son 9 yılını Engizisyon tarafından ev hapsinde geçirdi bu yüzden. Tabii dünyayı hep alıyorlar, merkez alıyorlar. Şimdi burada evet, bunlar bilgiler. Böyle size söyleyeyim. Günlerden bahsetmiş. Mesela gezegenlerin yörünge dönüşleri. Yani Dünya 365 günde dönüyor Güneş'in etrafında. Ay 28, Ay bizim Dünya'nın etrafında o kadar da dönüyor. Evet. Merkür 88 gün, Venüs 225 gün, Dünya 365 gün, Mars 687 gün, Jüpiter 12 yıl. Mesela şu an Jüpiter Yengeç'te. Yengeç burçları şanslı idi. Ama artık Satürn Koç'a geçiyor. Yani o şans birazcık eskisi gibi olmayabilir, söyleyeyim yani baştan. Şurada çok sayılı bilgiler var. Bu kısmı da geçeceğim. Evet. Kitaptaki şeyler mesela biraz daha size şuna da bahsedeyim. Burçların gezegenlerinden bahsedeyim ve hangi elementte olduklarından bahsedeyim. Bunu ben zaten kendim de anlatabilirim. Önümde de kitap var. Öyle bir şey yapalım ve kapayalım. Ne dersiniz? Ya çünkü önümüzdeki günlerde
Böyle burçlarla ilgili bir şey çıkaracağım. Çıkarma demeyeyim de diyebilirim aslında. Önereceğim bazı ürünler var, kokular burçlarla ilgili. O yüzden de belki, biraz üzerinden geçebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Var mı burada şimdi şu burcu söyler misiniz diyen ama hepsini ben sırayla okuyacağım. Koç burcu. Var mı tahmini? Koç burcu hangi elementtedir? Bu arada elementleri sayıyorum. Elementleri de uzun uzun ayrıca okuyabilirdim ama şey yapalım. Elementlerse ateş, hava, su, toprak. Koç burcunun elementi. Var mı tahmin eden? Ben söyleyeyim. Koç burcu ateştir. Her şey ateşle başlar ve Koç burcu öncüdür. Hem ateştir hem öncüdür. Ve gezegeni de savaş gezegeni olan Mars. Şu gözlüğü çıkarayım, birazcık çıkarabilirim. Bunlar zaten benim bildiğim şeyler. Boğa burcuna geliyoruz. Boğa burcunun en temel özelliği nedir? Ne dersiniz boğa burçları için? Aranızda boğa olan var mı? Şu ayakkabıları tekrar. Nedir boğa? Etçil mi? Normalde boğa hayvanı ot yer. Boğa, boğalar da toprak elementidir. Sabit burçtur boğa. O yüzden de zaten toprak ve sabit ve boğa burcunun da gezegeni nedir biliyor musunuz? Venüs. Venüs ya aşkla ilgilidir ya parayla ilgilidir ve boğa burçları da parayı iyi yönetirler. Boğa burcu dedin mi? Boğa burcu şey demek zaten. Bir tür sabitlik, bir düzen, nasıl diyeyim size, istikrardır. Mesela Koç burcu öncüdür, atılır. Yani bir kavga mı çıkacak? Direkt Koç burcu saldırır, atlar. Bir iş mi başlayacak? Koç burcu girişir. Ama yani boğa ise bir şeyi devam ettirir. Üçüncü burcumuz, yani benim de güneş burcum olan burç nedir? İkizler. İkizlerin, ben burada tabii okumama gerek kalmıyor. İyi bildiğim konular olduğu için. İkizlerin elementi nedir bilen var mı? Yok, bilen yok herhalde. İkizlerin elementi havadır. Hava iletişimle ilgilidir zaten ve ikizler değişken burçtur. Şimdi burçlarda 3 temel özellik var. Öncü, sabit ve değişken. Şimdi biz nedir? İlk üçünü gördük. Zaten o olması gereken 3 taneyi gördük. Ve bu 3 özellik 4 burca yayılmış durumda. Ve bunlar da yine şeye göre dağılıyor. Elementlerine göre. İkizler hava burcu, hava elementiyle çalışıyor ve değişken bir burç. Ve gezegeni de Merkür. İletişimin gezegeni. Mesela ikizler burcu çok konuşur. Değişken olduğu için bir türlü şeyini bulamazsınız. Fikri değişir falan. Gerçekten çok saçma. Arada çok saçma yorumlar geliyor. Dördüncü burç artık sıraya gelmemişti. Bir su grubu yengeç. Yengeçler zaten adı üstünde, yani yengeç suda olur. Su elementinden ve yengeç de nedir? Öncü. Evet, tekrar öncüye geldik çünkü. Yengeç de öncü ve gezegeni Ay. Ay bir gezegen değil, uydu ama yengeçi Ay yönetiyor, yengeç burçlarını. O yüzden bu kadar da duygusal oluyorlar. Aslan burcuna gelecek olursak, Aslan burcu da bir ateş burcu. Ay ateş, evet ateş burcu. Aslan da ateştir. Ve aslanın özelliği ise sabitliktir. Yani Koç ateşti ama öncüydü, başlatan da Aslan ise sabittir. Yönetir yani, yönetir, takılır. Yani sabit olarak yönetir, gayet istikrarlı bir şekilde yönetir aslanlar.
Aslanın gezegeni ise ya da yöneticisi ise Güneş. Güneş olması da zaten bu kadar yöneticiliğini açıklar. Aslandan sonra gelen burç Başak Burcu. Başak da bir toprak burcu. Toprak burcu ve değişken özellikte bir burç. Zaten tam böyle Başak, topraklı şeyi toplarsın falan böyle ekinleri toplarsın falan ya. Ve Başak'ın da yöneticisi Merkür. Terazi burcuna geliyoruz. Terazi burcu da bir hava burcu. Zaten ne oldu? Topraktan sonra her zaman hava geliyor. Başak, Terazi de bir hava burcu ve öncü burçlardan. Sonbaharın başlangıcı oluyor falan. Koç burcunun tam karşısında. Terazinin yöneticisi ise Venüs. Venüs de yine güzellikle, sanatla ilgili. Yani Boğa'daki Venüs ne kadar daha parayla ilgili ve somut şeylerle ilgili, yemekle ilgili ise Terazideki Venüs biraz daha soyut şeylerle ilgili, ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili. Akrep burçlarına gelecek olursak, akrebin de elementi su ve akrebin niteliği ise sabit olması. Yani akrep de sabit olanlardan, nasıl aslan gibi, boğa gibi. Ve akrebin yöneticisi ise Mars, yine Mars ve Plüto da yönetir derler akrep burçlarını. Gerçekten çok saçma, şeyler, yani, gerçekten çok basit, saçma saçma yorumlar geliyor. Evet, bunu bitireyim en iyisi. Yay burcuna geçiyoruz. Yay burcu da ateş burcu, değişken karakterde ve yöneticisi Jüpiter. Jüpiter'in yönetici olduğu bir burç. Oğlak burcunu, Satürn yönetiyor. Toprak burcudur Oğlak'ta ve öncüdür. Kova burcu, Kova da hava, sabit nitelikte. Satürn ve Uranüs yönetiyor. Kovaların da şeyi değişiktir zaten. Balık burcu son burç. Zaten adı üstünde balık, su grubu ve değişkendir. Jüpiter ve Neptün yönetir. Birazcık böyle saçma sapan yorumlar gelince, gerçekten böyle güzel yorumlar gelince tatlı tatlı sohbet edebiliyoruz ama yani bu tür yorumlardan çok hoşlanmıyorum. Evet, yayını kapatıyorum ve şimdi Kıdemli Savaşçı yayınına geçiyorum. Hafta ortasında bir teaser yayınladım. Çorap provalarından bir teaser. Üyelik yayınlarımda neler mi paylaşıyorum merak eden varsa bu teaser'ı izleyebilir. Onlardan küçük küçük kesitler paylaştım. Bir bakın bakalım nasıl bulacaksınız ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmak için ya da üye olmak için kanala giriyorsunuz, katıl tuşuna basıyorsunuz. Eğer yurt dışındasınız ve üye olamadınız, o zaman Patreon linkine giriyorsunuz, Patreon'a üye oluyorsunuz. Buradaki yayınları da bulabilirsiniz orada. Başka şeyler falan da var, ekstra şeyler de var, ekstra bayağı havalı şeyler var. İşte böyle, ben şimdi yayını kapatıyorum ve üyelik yayınlarına geçiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi geceler.